Merhaba, hasta okulu fibromiyalji derslerinin beşincisindeyiz. Önceki derste bu hastalığın duygusal, psikolojik boyutu konusunda ayrıntılı açıklamalar yaptım. Bu derste ise birazcık daha genel toplumda yaşanan sorunları boyutunda konuşmak istiyorum. Bu hastalık psikolojik bağlantısı var ama anladığımız anlamında psikolojik bir hastalık değil, gerçek bir hastalık. Bunu konuştuk. Yani hastanın kendisinin yarattığı bir problem değil. E, Depresyon değil ama fibromiyalji hastalarında depresyon oluyor. Şimdi nasıl? Aslında bu hastalığın temelinde e, bütün vücudu etkilemesi, e, yaşam enerjisini azaltması ama bu tamamen bir bütünsel bir fiziksel bir kayıpta. Artı beraberinde yani sabah yataktan sürünerek kalkma, hiçbir şey yapmak istememe, yapacak hali olmama, sosyal hayattan çekinme. Yani sonuçta çalışıyorsa işten eve gelip çok dışarıda çıkmak istememe, ev hanımıysa arkadaşları işte günü benzeri şeylerden gitmeme, kaçınmama, hani düğün dernek, gezme, tozma, eğlence, arkadaş toplantısı, eş dost ziyareti bunların hepsinin azalması. Aynı şekilde çalışan aktif kadınların daha çok kadınlar dedim, kadınlarda oluyor, aynı şey erkeklerde geçerli. İş hayatlarında yani başarıları devam ediyor ama kendi kapasitelerinin altına düşüyorlar. İşi kotarıyorlar ama altına düşüyorlar. Ama bazıları da çalışamaz duruma geliyor. Dışarıdan çok anlaşılmıyor. Çünkü hep anlatırım, fibromiyalji hastalarının yapabilme yeteneği yüksektir diye. Dışarıdan anlaşılmıyor ama işte o işi bıraksam mı, ne yapsam, hani kendi istediği kapasitede üretemediğini fark ediyor. Bunlar hastalığın orta evreleri. Biraz daha ilerlemiş evrelerde işini gücünü yapamayacak duruma geliyor, çoluğuna çocuğuna bakamayacak duruma geliyor, çocuğunun yemeğini yapamıyor, evdeki işleri doğru düzgün yapamıyor ama bunların hepsini de görüyor, rahatsız oluyor ve bayağı sıkıntılı bir düzeye geliyor. İşte sosyalleşmemesi etkin, aynı zamanda erişkin yaştaki hastalarda olan bir problem bu. Beraberinde ayrıca konuşacağız. İşte libidosu da düşüyor. Yani bir şey, yani o da beraberliklerini, evliliklerini etkiliyor. Bir şey istemiyor, canı yapmak istemiyor. Şimdi bütün bu canı bir şey yapmak istemiyor. E, Genel olarak kendini iyi hissetmiyor, mutsuz. E, Sosyal hayatı istemiyor. Bunların hepsini bir araya topladığında depresyon çıkıyor ortaya. Peki depresyonla nasıl ayıracağız? Çok tipik. Ben bunu daha önce de söylemiştim. Her videomda ben birçok yerde söyledim. Yıllardır birçok hastadan da geri dönüş aldım. Orası çok doğru diyorlar. Evet, bu hastalar depresyonda gibi yaşasalar da içleri öyle değil ki. Aslında bu bedenin yapacak şeyi yok. İçleri istiyor. Zaten en büyük dert de orada. Çok yapmak istiyor, görüyor, ortalığın dağınıklığını görüyor, işteki kapasitesi işi kotarıyor gibi görünse de çok daha iyi yapabileceğini görüyor. Ee, Yani aslında yani ev hanımıysa çok iyi, çok güzel yemekler yapar, neler yapardı. Şimdi bunları yapmak da istiyor çocuğuna, eşine de yapmak istiyor. Yani birçok şeyle ilgilenmek istiyor ama yapamıyor. Şimdi depresyondaki ana fark budur. Depresyondaki hasta bunları istemez, bunları görmez de hayattan vazgeçmiştir, bıkmıştır. Gerçekten mutsuzdur. Fibromiyalji hastası çözüm bulamadığı için mutsuzdur. Çözüm bulamadığı için yapmıyordur. Bedeni bir çalışsa, bedeni bir aksa her şeyi yapar o. Zaten tedaviye başladığınızda doğru dokunursanız fibromiyalji hastasına hemen bir enerjisi toplamaya başlar. Enerjisi toplamaya başladığında hani hiç gitmeyen bir araba, Porsche araba gibi düşünün. Motoru çok iyi ama durdu kaldı. Bir yerden motoru birazcık bir devir alıp çalışmaya başladığında hemen koşmaya başlar. Yani gider
Ben özellikle ev hanımıysa cam silmeyin lütfen derim. Daha ikinci seansa gelmeden cam silmeye, bütün camları silmeye kalkar. Evi alt üst edip temizlemeye kalkar falan. Çünkü eve gelen yardımcı oluyorsa eğer onun yaptığını da beğenmiyordur zaten. Çünkü daha ayrıntı ve detaylı iş yapar kendisi, çalışkandır da. Ama fibromiyalji onu bu hale getirmiştir. Yapmaya başlar. Hem sosyalleşir, hemen dışarı çıkar. Birazcık can bulsun. Hemen şey yapar, işiyle ilgili başka şeyler yapmaya kalkar. Aslında bu depresyonda olmadığının göstergesidir. Ama mutsuzdur, çaresizdir. Onun getirdiği bir depresyon olabilir ama içinde o kadar yapmaya eğilimli ve o kadar enerjisi yüksek ki aslında o gerçekten de çaresizlikten depresyon da geliştirmiş olsa bir şeyler düzelmeye başladığında hemen akmaya başlar. O depresyon falan kalmaz fibromiyalji hastasında. Bu binlerce hastada gözlemlediğim bir şey. Ayrıca kendimden de biliyorum. Çok öyle bir çalışma şeyi var ki motivasyonu ve içinde öyle birçok şeye kafa yorup birçok şeyi yapma şeyi var ki bir işe başlayınca o enerjisi de gelir. Ama yeter ki bedeni onu kitlemesin. Yani postural sendromu falan konuştuk ya beden boşuna kitlenir demiyorum ben. İşte bu kilitlemeyi bir de tabii ki inflamasyonla kaslarda yaygın inflamasyon da oluyor. Bunun ikisini birlikte düşünmekte fayda var. Peki ne yapacak fibromiyalji hastaları? Buradan söylüyorum. Öncelikli olarak kendimizi iyi tanıyalım. Bu kendimizi işte doktor dolaştık birçok tedavi şey yaptık. Kendimizi çaresiz hissetmeyelim. Kendimize dönüp bakalım ve kendimizin değerini bilelim. Bunu yaparsak bize psikosomatik olarak yüklenen o e, işte psikolojik yapıyor, bu da çok sıkıntılı çünkü hastalar bazen kendileri de bunu düşünmeye başlıyor. Buradan çıkabiliriz. Tabii ki antidepresanlar kullanabiliriz. Bunların ağrı mekanizması üzerinde de etkileri var. Ama tedavide e, yani onlarla olmayacağını, tek başına olmayacağını da bilelim ve ama kendimizi suçlamaktan vazgeçelim. E, ve Sonuçta depresyonda olmadığımızı da bilelim, çaresiz olmadığımızı da bilelim. Bu bizi rahatlatacaktır. Birilerinin işte psikolojik yapıyor ve benzeri gibi işte nazlı olduğu, sorunlu olduğu, kendi ben sorunlu muyum, her şeyi kafaya takıyorum da oluyor mu gibi düşüncelerden vazgeçelim. Psikiyatrik tedavi alabiliriz, psikoterapiye, terapilere gidebiliriz ama şunu da söyleyeyim. Terapistimiz fibromiyajili değilse bizi çok bazı noktalarda anlamayacaktır. Mesela en çok yapılan şey kendisinde de çok ayrıntılı düşünüyorum. Her şeyi kafaya takıyorum. Çok detaycıyım. Çok yoğun, çok stresli işim var. Bunları düzeltmem lazım. Bunlar düzelmiyor. Yani can çıkar huy çıkmaz. Ayrıntıcı ve tabii ki terapilerin faydası var ama ayrıntıcı ve detaycı düşünce yapımız değişmiyor ne yazık ki. Mükemmelliyetçiliğimiz de değişmiyor. Birazcık daha kontrol altına alınabilir. Daha rasyonel, daha anlamlı şeylere yönlendirilebilir. Benim fibromiyalji çözümü, benim fibromiyalji yapıdayım biliyorsunuz. Benim takıntılı ve mükemmelliyetçiliğim fibromiyaljiyi çözmeye, bunları en mükemmel yapmaya takıldı. O yapıcı bir şey oldu. Çünkü hastalarıma da yardım edebiliyorum. Geri dönüşü, yüz güldürücü, hastalarımın mutluluğu beni mutlu ediyor. Çözdükçe mutlu oluyorum. Kendime böyle bir yer buldum. Yani sonuçta ev hanımı olsaydım daha sıkıntılı olurdum. Fibromiyajım daha sıkıntılı olurdu. Neden? Çünkü yaptığım ve ürettiğim şey pozitif geri dönüşümü az. Yani çocuklarım sever, eşim dostum sever, eşim sever ama fibromiyalji olduğumda oradan çıkış yapamıyorum. Peki ne yapacağım? Yani bu yapımı bildiğim için tamam daha yapıcı şeylerde, beni daha mutlu edecek şeylerde ayrıntıcı yapımı kullanıp bazı şeylerde yer değiştireceğim. Bu bir çözüm olabilir. Bir ikincisi bunun bir hastalık olmadığını, problem olmadığını, değişmeyeceğini bileceğim. Değişmeyeceğini bildiğim için de daha yumuşak, kendime o kadar acımasız davranmayacağım. Peki başka ne yapabilirim?
Sonuçta çevreme anlatmaya çalışmak bir yere kadar. Ee, Ama hani yakınarak, çok şey yaparak değil de bu hastalık böyle bir hastalıkmış. Bak böyle bir hastalık da varmış noktasından. Çünkü kimse sürekli yakınma dinlemek istemiyor anlaşılan. Ve fibromiyalji hastasında çok sıkıntısı olduğu için sürekli yakınıyor. Daha böyle mantığıyla anlatmaya çalışmak. Benim videolarım eşine, işte ailesine dinleten ve çocuğu falan bile, anne sen bunları mı çekiyormuşsun diye şey yapan, ailesinde eşinden falan daha pozitif geri dönüşler alan hastalar oldu. Çünkü hastalıkta bir miktar da anlaşılmamak, kendisini de anlamamak, bir miktarda bu iş çözümsüz, çaresiz, çünkü çok dolaşılıyor, çok tedavi deneniyor ya. İkisinin de bu çorbada tuzu var. Bu ikisi bizim elimizde düzeltmek. Yani ben her şeyi takıyorum. Çok stresliyim ondan oluyor. Hayır, anlattım. Yani stres duygusal boyutunda bile, bir önceki videoyu izlerseniz, anne karnı, doğum, oralara da ana kaynaklar. E, Yani sonuçta günlük stresimiz tek başına neden değil. O klasörlere eklenen bir ekstra bir şey ve o klasörleri tetikleyen bir şey. Tabii ki rolü var, tetikliyor. O dosyaların bizi kitlemesini tetikliyor. Bu bağlamda dediğim gibi birazcık daha bakış açımızı değiştirip terapilerde de daha şey üzerinde, yani bu mükemmelliyetçimizi, detaycılığımızı düzeltmeye çalışmak değil, anlamlı noktalara kaydırmak ve bununla barışmak noktasında çalışmalar yapmak daha anlamlı olacaktır diye düşünüyorum.